Bugün sizlere tarihin en uzun süre hüküm süren imparatorluklarını, hüküm sürdükleri süreye göre en uzun ömürlü olandan başlayarak tanıtmaya çalışacağız. Bu imparatorluklar, yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca dünya tarihinde önemli izler bıraktılar. Gelin, insanlık tarihinin en etkileyici yönetimlerine birlikte göz atalım. İlk sırada Çin İmparatorluğu var. Çin İmparatorluğu, tarihin en uzun süre hüküm süren imparatorluğu olarak bilinir ve yaklaşık 2133 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Çin İmparatorluğu'nun kuruluşu, M.Ö. 221 yılında Qin Hanedanı'nın imparatoru Qin Shi Huang'ın, Çin'deki farklı krallıkları birleştirerek merkezi bir yönetim kurmasıyla başlar. Qin Shi Huang, Çin'in ilk imparatoru olarak bilinir ve onun döneminde, Çin Seddi'nin ilk kısımları inşa edilmeye başlanmış, yazı, para birimi ve ölçü birimleri standartlaştırılmıştır. Qin Hanedanı'nın merkezi yönetim yapısı, sonraki hanedanların temelini oluşturmuştur. Qin Hanedanı'nın kısa süren yönetiminden sonra, Han Hanedanı dönemi, Çin İmparatorluğu'nun altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde, İpek yolu Çin'i batıya bağlamış ve ticaretin yanı sıra kültürel etkileşimleri de artırmıştır. Han Hanedanı, Konfüçyüsçülüğü devletin resmi ideolojisi haline getirmiş ve meritokrasiye dayalı bir bürokratik sistem geliştirmiştir. Bu sistem, imparatorluğun yönetiminde liyakat esasına göre görevlendirmeler yapılmasını sağlamıştır. Sonraki yüzyıllarda Çin, farklı hanedanlar tarafından yönetildi. Tang, Song, Yuan, Ming ve Qing gibi büyük hanedanlar, Çin'in zengin kültürel mirasını ve gücünü devam ettirdi. Tang Hanedanı, şiir ve sanatın zirveye ulaştığı, Budizmin yaygınlaştığı ve başkent Chang'an'ın dünyanın en büyük ve en kozmopolit şehirlerinden biri haline geldiği bir dönemdir. Tang döneminin ardından Song Hanedanı, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ön plana çıktığı, kağıt para ve matbaanın yaygınlaştığı bir dönem olarak bilinir. 13. yüzyılda Moğol istilası sonucu Çin, Yuan Hanedanı altında birleşti ve Moğolların yönetimi altında kaldı. Bu dönemde Kubilay Han, Yuan Hanedanı'nın kurucusu olarak Çin'in ilk yabancı kökenli imparatoru oldu. Yuan Hanedanı'nın ardından Ming Hanedanı, Çin'i Moğol etkisinden kurtardı ve ünlü denizci Zheng He'nin keşifleriyle Çin donanması dünyanın farklı yerlerine seyahatler düzenledi. Ming Hanedanı'nın inşaat çalışmaları arasında, Çin Seddi'nin bugünkü haline getirilmesi ve yasak şehrin inşası yer alır. Son hanedan olan Qing Hanedanı, Mançular tarafından kurulmuş ve Çin İmparatorluğu'nun sınırlarını en geniş noktasına ulaştırmıştır. Qing Hanedanı, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı güçlerinin baskısı, iç karışıklıklar ve ekonomik zorluklarla mücadele etti. Bu dönemde gerçekleşen Afyon Savaşları, Taiping ayaklanması ve Bover isyanı gibi olaylar, Çin'in iç ve dış problemlerle boğuşmasına neden oldu. 1912'de Winhai devrimi ile Qing Hanedanı devrilerek Çin İmparatorluğu sona erdi ve modern Çin Cumhuriyeti kuruldu. Çin İmparatorluğu'nun uzun ömürlü olmasının arkasında, güçlü bir merkezi yönetim, esnek bir sosyal yapı ve kültürel devamlılık yatmaktadır. Çin, kağıt, barut, pusula ve matbaa gibi dünyayı değiştiren icatlarla bilim ve teknolojiye önemli katkılar sağlamıştır. Çin kültürü, Konfüçyüsçülük, Taizm ve Budizm gibi öğretilerle şekillenmiş, kaligrafi, resim, şiir ve müzik gibi sanat dallarıyla dünya kültürüne zenginlik katmıştır. Çin İmparatorluğu'nun mirası, günümüzde de Çin'in sosyal, kültürel ve siyasi yapısında etkisini göstermektedir. İkinci sırada, Roma İmparatorluğu'nun doğu kısmı olarak bilinen ve milattan sonra 330 yılında kurulan Bizans İmparatorluğu bulunuyor. Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun doğu kısmı olarak milattan sonra 330 yılında, İmparator 1. Konstantin'in Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma'dan Bizantium'a yani İstanbul'a taşıması ve şehre kendi adını vererek Konstantinopolis yapmasıyla başladı. Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da çöküşünden sonra yaklaşık 1000 yıl boyunca varlığını sürdürerek Batı'nın mirasını, kültürünü ve yönetim sistemini devraldı ve geliştirerek devam ettirdi. Bizans İmparatorluğu'nun yönetim yapısı, imparatorun mutlak otoritesi etrafında şekillendi. İmparatorlar, hem siyasi hem de dini liderlerdi ve Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildiler. Bu durum, imparatorların hem kilise üzerinde hem de devlet işlerinde büyük bir güce sahip olmalarını sağladı. İmparatorlar, senato ve danışma organları olan Senato ve Konstantinopolis Senatosu gibi kurumlar aracılığıyla da yönetimi sürdürdüler, ancak nihai kararlar imparatora aitti. Bizans İmparatorluğu, Hristiyanlığın gelişiminde kritik bir rol oynadı. 4. yüzyılda Hristiyanlık, Bizans'ın resmi dini haline geldi ve imparatorlar Hristiyanlığın koruyucusu olarak kendilerini konumlandırdılar. 1054'te Roma Katolik Kilisesi ile Bizans Ortodoks Kilisesi arasında gerçekleşen Doğu-Batı bölünmesi,
Hristiyanlığın iki büyük mezhebe ayrılmasına yol açtı ve Bizans Ortodoks Kilisesi, Doğu Hristiyanlığının merkezi haline geldi. Bizans kültürü, Roma'nın mirası, Yunan düşüncesi ve Hristiyan inancının birleşimiyle şekillendi. Bu birleşim, özellikle sanat ve mimaride, dini ikonografilerde, mozaiklerde ve fresklerde kendini gösterdi. Bu ve benzeri eserler dönemin mühendislik başarısını ve dini önemini yansıtır. Bizans, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir ticaret merkeziydi. İmparatorluk, İpek yolunun son noktasıydı ve baharat, ipek, mücevher, kürk ve diğer değerli malların ticaretinde büyük bir rol oynadı. Konstantinopolis, Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görerek zenginliğini ve gücünü korudu. Bizans'ın para birimi olan solidus, Orta Çağ boyunca uluslararası ticarette geçerliliğini koruyan güvenilir bir para birimiydi. Bizans İmparatorluğu'nun askeri gücü, hem doğudan hem batıdan gelen tehditlere karşı imparatorluğu koruyacak şekilde düzenlendi. En önemli savunma yapılarından biri, Konstantinopolis'in güçlü surlarıydı. Bu surlar, imparatorluğu yüzyıllar boyunca kuşatmalardan korudu. Bizans ordusu, gelişmiş silahlar ve taktikler kullanarak Roma askeri geleneğini sürdürdü. Bizans'ın ünlü Yunan ateşi, özellikle deniz savaşlarında rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağladı. Bizans İmparatorluğu'nun son dönemi, hem iç karışıklıklar hem de dış tehditlerle mücadele etmekle geçti. 1204'te 4. Haçlı Seferi sırasında Latinler tarafından yağmalanan ve ele geçirilen Konstantinopolis, imparatorluğun gücünü ciddi şekilde zayıflattı. Bizans, 1261'de Latin İmparatorluğundan şehri geri almış olsa da, eski gücüne asla kavuşamadı. 1453'te Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son verdi. İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeler ve Osmanlı'nın yeni başkenti olarak Batı ile Doğu arasında bir kültürel ve ticari merkez olma rolünü devam ettirir. 3. sırada, 623 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu var. Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Anadolu'da küçük bir beylik olarak kurulmuş ve 1922 yılına kadar yaklaşık 623 yıl boyunca 3 kıtaya yayılan geniş bir imparatorluk olarak hüküm sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu, zamanının en güçlü ve en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olmuş, Batı Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada etkisini hissettirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışının ardından Anadolu'da bağımsızlığını ilan eden birçok Türk beyliğinden birinin başına geçti. Osmanlılar, Bizans İmparatorluğu'na karşı yürüttükleri başarılı akınlar sayesinde hızla büyüdüler. 1326'da Bursa, Osmanlıların eline geçti ve Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti oldu. Bu, imparatorluğun kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı. Osmanlıların gerçek anlamda imparatorluk haline gelmeleri, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle başladı. İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini hızlandırdı ve burası Osmanlı'nın yeni başkenti oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi, Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında yaşandı. Bu dönemde imparatorluk, Orta Avrupa'da Viyana kapılarına kadar genişlemiş, doğuda İran'a, güneyde ise Mısır ve Arabistan'a kadar uzanmıştır. Kanuni'nin döneminde Osmanlı, hem kara hem de deniz gücü açısından dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmişti. Osmanlı donanması, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda büyük bir deniz hakimiyeti kurarak, Venedik ve Portekiz gibi rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Osmanlı'nın yükselişinde, iyi organize edilmiş bir askeri yapı olan Yeniçeri Ocağı ve diğer askeri birlikler önemli rol oynamıştır. Ayrıca Osmanlı, fethettiği topraklardaki farklı milletlere karşı hoşgörülü bir yönetim sergileyerek, Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının inançlarını özgürce yaşamalarına izin vermiştir. Osmanlı'nın, millet sistemi olarak bilinen bu yapı, farklı etnik ve dini grupların imparatorluk içinde barış içinde yaşamasını sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi, padişahın mutlak otoritesi altında toplanmıştı. Devletin merkezi yönetim organı Divanı Hümayun'du ve padişah başkanlığında vezirler, kazaskerler, defterdarlar ve nişancı gibi üst düzey devlet görevlilerinden oluşuyordu. Padişahlar, çoğunlukla sarayda yetişmiş, iyi eğitim almış vezirler ve danışmanlar aracılığıyla imparatorluğu yönetmişlerdir. Osmanlı'nın hukuk sistemi, şer'i, yani dine dayalı hukuk ve örfi hukuk, yani padişahın emirleri olmak üzere iki ana temele dayanıyordu. Şer'i hukuk, İslam'ın hukuk kurallarını içerirken, örfi hukuk padişahın ve devletin çıkarlarına göre düzenlenmiş yasaları kapsıyordu. Bu çift hukuk sistemi,
Osmanlı yönetiminde esneklik sağladı ve farklı toplulukların kendi inanç ve geleneklerine göre yaşamalarına olanak tanıdı. Osmanlı İmparatorluğu, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir ticaret köprüsüydü. İpek yolunun kontrolü, baharat yolu ve Akdeniz ticaret yolları, Osmanlı'nın ekonomik gücünün temelini oluşturuyordu. Devlet, bu ticaret yollarını koruyarak, tüccarlara güvenli ticaret yapma imkanı sağladı ve böylece zenginliğini artırdı. Tarım, Osmanlı ekonomisinin temel direğiydi. Geniş topraklarda uygulanan tımar sistemi sayesinde, tarımsal üretim artırılmış ve askerlerin maaşları toprak gelirlerinden sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, sanat, mimari, bilim ve edebiyat alanlarında önemli başarılar elde etti. İmparatorluğun başkentleri olan Bursa, Edirne ve İstanbul, Osmanlı mimarisinin başyapıtlarıyla doludur. Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi yapılar, Osmanlı mimarisinin ihtişamını yansıtır. Mimar Sinan, Osmanlı'nın en ünlü mimarı olarak sayısız esere imza atmıştır. Osmanlı sanatı, minyatür, tesip, hat sanatı ve çini işçiliği gibi alanlarda da büyük gelişmeler gösterdi. Ayrıca Osmanlı, bilim ve eğitim alanında da önemli bir miras bıraktı. Medreseler ve kütüphaneler, hem dini hem de dünyevi bilimlerin öğretildiği yerlerdi. 17. yüzyıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki siyasi ve askeri gelişmelerin gerisinde kalmaya başladı. İmparatorluk, Avusturya, Rusya ve İran gibi güçlü rakipleriyle savaşlarda toprak kayıplarına uğradı. İç isyanlar, ekonomik sıkıntılar ve yönetim zafiyetleri, imparatorluğun gücünü zayıflattı. 19. yüzyılda Osmanlı, Avrupa devletlerinin baskısı ve iç sorunlarla anılmaya başlandı. Tanzimat ve ıslahat fermanları gibi reform hareketleri, imparatorluğu modernleştirmeyi amaçladıysa da istenilen sonuçlar tam olarak elde edilemedi. 1914'te 1. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı İmparatorluğu, 7 cephede vuruştu. Kafkas ve Galicia cephelerinde Ruslarla, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiltere, Fransa ve İtalya ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde ise İngiliz ordularıyla savaştı. 1. Dünya Savaşı'nı İtilaf devletleri kazanarak ittifak devletleri yenilgiye uğrayınca, ittifak devletleri arasında yer alan Osmanlı, Avusturya ve Macaristan devletleri yıkılmıştır. Savaşı kaybedince 1922'de resmen Osmanlı İmparatorluğu sona erdi ve ardından Atatürk önderliğinde Türk halkının kurtuluş mücadelesi sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu, farklı kültürler, dinler ve milletlerin bir arada yaşadığı, çok uluslu bir yapıydı. Osmanlı mirası, bugün Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada hissedilmektedir. Osmanlı, sadece bir imparatorluk değil, tarihsel bir dönemin, kültürler arası etkileşimin ve medeniyetin simgesi olarak tarihteki yerini almıştır. Listenin 4. sırasında Mısır İmparatorluğu yer alıyor. Mısır İmparatorluğu, antik dünyanın en eski ve en etkili medeniyetlerinden biridir. Mısır'ın tarihi, yaklaşık M.Ö. 3100 yılına kadar uzanır ve M.Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğu'nun fethiyle son bulur. Bu süre zarfında Mısır, çeşitli hanedanlıklar ve dönemler geçirerek, tarih boyunca birçok kültürel ve bilimsel ilerlemeye öncülük etti. Mısır'ın tarihsel başlangıcı, M.Ö. 3100 civarında, Narmer tarafından aşağı ve yukarı Mısır'ın birleştirilmesiyle başlar. Narmer, Mısır'ın ilk firavunu olarak kabul edilir ve bu birleşme, Mısır'ın erken dönem krallıklarının temelini atmıştır. M.Ö. 2686-2181 aralığına tarihlenen eski krallık dönemine geldiğimizde, Mısır'ın büyük piramitlerinin bu dönemde inşa edildiğini görüyoruz. Büyük piramitler, özellikle Giza'daki Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, bu dönemin en önemli yapılarıdır. Bu yapılar, firavunların ölümden sonraki yaşamlarına olan inançlarını ve güçlü hükümet yapılarını yansıtır. Eski krallığın çöküşü ve ilk ara dönemden sonra, M.Ö. 2055-1650 aralığında Orta Krallık dönemi başladı. Bu dönemde, Mısır yeniden birleşti ve iç bölgeden gelen isyanları bastırarak istikrarı sağladı. Orta Krallık, büyük yapılar ve tapınakların yanı sıra, ticaretin ve sanatın da geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde, özellikle İskenderiye ve Tep şehri önemli kültürel merkezler haline geldi. M.Ö. 1550-1077 aralığına tarihlenen Yeni Krallık dönemi, Mısır tarihinin en parlak dönemlerinden biridir. Bu dönemde, Mısır büyük bir imparatorluk haline geldi ve toprakları genişletildi. II. Ramses, Tutankamon, Hatshepsut ve Akhenaten gibi ünlü firavunlar bu dönemde hüküm sürdü. II. Ramses, en uzun süre tahtta kalan firavun olarak bilinir ve pek çok anıt ve tapınak inşa ettirmiştir. Hatshepsut,
Mısır'ın ilk kadın firavunu olarak tarihe geçti ve geniş ticaret seferleri düzenleyerek Mısır'ın zenginliğini artırdı. Mısır'ın dini inançları, çok tanrılı bir sistem etrafında şekillendi. Ra, Horus, Osiris, Isis ve Anubis gibi tanrılar, Mısırlıların günlük yaşamını ve öteki dünya anlayışını etkiledi. Öteki dünya inancı, mumyalama uygulamaları ve mezar yapılarıyla ilişkilidir. Mısırlılar, öteki dünyada yaşamaya devam edebilmek için özenle hazırlanmış mezar ve piramitler inşa ettiler. Mezarlardaki detaylı duvar resimleri, öteki dünyadaki yaşamı ve firavunların tanrılarla olan ilişkisini tasvir eder. Mısır'ın askeri gücü, özellikle yeni krallık döneminde genişlemeye başladı. Firavunlar, Nubya ve Levant gibi bölgelerde askeri seferler düzenleyerek Mısır'ın sınırlarını genişletti. Mısır ordusu, savaş arabaları ve okçuluk gibi askeri tekniklerle donatılmıştı. Savunma için güçlü surlar ve kaleler inşa edildi. Bu, Mısır'ı dış tehditlerden korudu. Milattan önce 332'de Büyük İskender'in Mısır'ı fethetmesiyle Helenistik dönem başladı. İskenderiye, bu dönemde önemli bir kültürel ve ticaret merkezi haline geldi. İskender'in ölümünden sonra Mısır, Ptolemaios hanedanı tarafından yönetildi. Ptolemaios döneminde, Mısır, Helenistik kültürle kaynaşarak büyük bir bilim ve kültür merkezi oldu. Ptolemaioslar, Mısır'ı yönetirken, Mısır geleneklerine de sadık kaldılar, ancak Helenistik etkileri de benimsediler. Son olarak, M.Ö. 30 yılında, Mısır Roma İmparatorluğu tarafından fethedildi ve Mısır, Roma'nın bir eyaleti haline geldi. Bu dönem, Mısır'ın Antik Krallık döneminin sonunu işaret eder ve Mısır, Roma'nın kültürel ve idari yapısının bir parçası olarak varlığını sürdürdü. Mısır İmparatorluğu'nun mirası, günümüz dünyasında da güçlü bir etkiye sahiptir. Antik Mısır'ın bilim, mühendislik ve sanata olan katkıları, özellikle astronomi, tıp ve mimaride, modern bilimin temel taşlarını oluşturmuştur. Mısır'ın görkemli piramitleri ve tapınakları, antik dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilir. Mısırlıların sanat ve kültürü, çeşitli dönemlerde Batı ve Orta Doğu kültürlerini etkilemiş ve etkileri, birçok farklı disiplinde kendini göstermektedir. 5. sırada Pers İmparatorluğu var. Pers İmparatorluğu, Asya'nın batısından Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar uzanan geniş topraklarıyla tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biriydi. Perslerin tarihi, Medler ve Perslerin birleşimiyle ortaya çıkan Akamenit İmparatorluğu ile başlar ve Sasaniler dönemine kadar uzanır. Bu geniş imparatorluklar dizisi, dünyanın en uzun süre hüküm süren imparatorluklarından biri olmuştur. Pers İmparatorluğu'nun en bilinen ilk büyük dönemi, Akamenit İmparatorluğu'dur. Akamenit İmparatorluğu, M.Ö. 550 civarında 2. Kiros tarafından kurulmuştur. Kiros, Medler, Lidya ve Babil gibi güçlü devletleri yenerek, Persleri dönemin süper gücü haline getirmiştir. Kiros'un ardından gelen hükümdarlar Darius ve Xerxes, imparatorluğun sınırlarını Hindistan'dan Yunanistan'a kadar genişletmiştir. Akamenit İmparatorluğu, zamanının en gelişmiş ve iyi organize olmuş yönetim sistemlerinden birine sahipti. İmparatorluk, satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştü ve her eyalet, satrap adı verilen bir vali tarafından yönetiliyordu. Bu satraplar, merkezi hükümete bağlıydı ancak yerel yönetimde oldukça özerktiler. Persler, bu sistemle imparatorluğun geniş topraklarını etkin bir şekilde yönetebildi. Darius, imparatorluğun yönetiminde büyük reformlar yaparak, bir posta sistemi, yol ağı ve vergilendirme sistemi kurdu. Bu sistemler, imparatorluğun farklı bölgeleri arasındaki iletişimi ve ticareti kolaylaştırdı. Pers İmparatorluğu'nun resmi dini Zerdüştlüktü. Zerdüştlük, iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi merkezine alan, tek tanrılı bir inanç sistemiydi. Bu inanç sistemi, Pers kültürü ve yönetimi üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Ancak Akamenitler, fethettikleri topraklardaki diğer dinlere ve kültürlere karşı hoşgörülüydü. Farklı milletler kendi dinlerini özgürce yaşayabiliyordu. Bu hoşgörü politikası, imparatorluğun uzun süre istikrarını korumasına yardımcı oldu. Akamenid ordusu, büyük ve disiplinli bir güçtü. Pers ordusu, dünyanın dört bir yanından askerleri içeren büyük bir koalisyondu. Persler, hafif piyade, ağır piyade, süvari ve okçular gibi çeşitli askeri birliklerden oluşan büyük ordular kurdular. Bu ordular, imparatorluğun genişlemesi sırasında birçok zafer kazanmıştır. Pers ordusunun en bilinen unsurlarından biri de ölümsüzler olarak bilinen seçkin muhafız birliğidir. Bu birliğin sayısı hiçbir zaman 10.000'in altına düşmezdi. Ölen ya da yaralanan her askerin yerine hemen yenisi getirilirdi. Akamenid İmparatorluğu, geniş ticaret yolları ve zengin doğal kaynaklarıyla ekonomik olarak güçlüydü. İmparatorluğun farklı bölgeleri arasında tarım ürünleri, madenler, dokumalar ve değerli metaller ticareti yapılıyordu.
Persler, İpek yolunun kontrolünü ellerinde tutarak, Çin'den Roma'ya kadar uzanan ticaret yollarını yönettiler. Darius I döneminde basılan darik altını, ticarette yaygın olarak kullanılan para birimi haline gelmiştir. Pers mimarisi, Akamenit İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını yansıtan anıtsal yapılarla ünlüdür. Persepolis, imparatorluğun başkentlerinden biri olarak, Pers mimarisinin en görkemli örneklerinden birini temsil eder. Persepolis'teki saraylar, dev sütunlar, taş kabartmalar ve heykeller, Perslerin sanata ve mimariye verdiği önemi gösterir. Kabartmalar, imparatorluğun farklı milletlerinin temsilcilerini ve Pers ordusunun ihtişamını betimler. Akamenit İmparatorluğu, M.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in orduları tarafından fethedildi ve Pers hakimiyeti sona erdi. İskender, Pers topraklarını fethederek, bu devasa imparatorluğu kendi egemenliği altına aldı ve Helenistik dönemi başlattı. Akamenit İmparatorluğu'nun yıkılmasından yüzyıllar sonra, milattan sonra 224'te Pers topraklarında yeni bir Pers devleti, Sasani İmparatorluğu kuruldu. Sasani İmparatorluğu, Zerdüştlüğü yeniden canlandırdı ve eski Pers geleneklerini sürdürdü. Sasani İmparatorluğu, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile uzun yıllar süren savaşlar yaptı. Sasani İmparatorluğu'na, 7. yüzyılda Araplar tarafından son verildi. Roma İmparatorluğu, Batı medeniyetinin temel taşlarından biridir ve Batı dünyasının kültürel, hukuki, askeri ve siyasi temellerini atmıştır. Roma, 27 yılında Augustus'un ilk imparator olarak tahta çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş yaptı ve bu imparatorluk, Batı Roma'nın 476 yılında yıkılmasına kadar yaklaşık 500 yıl, Doğu Roma Bizans ise 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethedilene kadar varlığını sürdürdü. Kuruluş ve erken dönem, Roma İmparatorluğu'nun kökeni, Roma Krallığı ve ardından gelen Roma Cumhuriyeti'ne dayanır. Augustus, Sezar'ın varisi olarak Roma'yı imparatorluğa dönüştürdü ve ilk imparator oldu. Augustus, Roma'ya istikrar ve refah getirdi ve Pax Romana, Roma barışı olarak bilinen yaklaşık 200 yıllık bir barış dönemi başlattı. Bu dönemde, imparatorluk Akdeniz çevresinde, Avrupa, Asya ve Afrika'da geniş topraklara yayıldı. Askeri güç ve fetihler, Roma İmparatorluğu'nun gücü büyük ölçüde askeri yeteneklerine dayanıyordu. Roma lejyonları, disiplini, organizasyonu ve teknik üstünlükleriyle ünlüydü. Roma ordusu, fethettikleri bölgelerde askeri koloniler kurarak, Roma kültürünü ve yönetimini bu topraklara taşıdı. Fetihler, imparatorluğun sınırlarını Britanya'dan Kuzey Afrika'ya, İspanya'dan Mezopotamya'ya kadar genişletti. En ünlü Roma imparatorlarından biri olan Trajan, Roma İmparatorluğunu en geniş sınırlarına ulaştırdı. Yönetim ve hukuk, Roma, yönetim konusunda çok ileri düzeydeydi. İmparatorluk, eyaletler halinde organize edilmişti ve her eyalet, bir vali tarafından yönetiliyordu. Bu eyaletler, yerel yöneticilerle birlikte Roma hukuku ve düzeni altında idare edilirdi. Roma hukuku, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturdu ve adalet, vatandaşlık hakları gibi kavramlar Roma'dan dünyaya yayıldı. Roma'nın hukuk sisteminde kanunlar yazılı olarak kaydedildi ve vatandaşların bu kanunları bilmeleri ve bunlara uymaları gerekti. İmparatorluğun ekonomisi, tarım, ticaret ve vergilere dayanıyordu. İmparatorluğun geniş toprakları, farklı iklim ve kaynaklardan faydalanarak, tarımsal ürünler, madenler ve lüks malların üretimini mümkün kıldı. Roma, Akdeniz'i bir Roma gölüne dönüştürerek, ticareti denetim altına aldı. Roma yolları, ticaretin ve orduların hızlı hareket etmesini sağladı. Ticaret, imparatorluğun dört bir yanına Roma kültürünü ve malzemelerini taşıdı, böylece ekonominin güçlenmesine katkıda bulundu. Roma kültürü, mimari, sanat, felsefe, edebiyat ve mühendislik alanlarında büyük başarılar elde etti. Roma mimarisi, büyük kamu binaları, tapınaklar, hamamlar, su kemerleri ve kolezyum gibi anıtsal yapılarla ünlüdür. Roma mühendisliği, yollar, köprüler ve kanalizasyon sistemleri gibi altyapı projeleriyle öne çıkar. Latince, Roma İmparatorluğu'nun dili olarak Batı dünyasında bilim, hukuk ve edebiyat dili haline geldi. Roma'nın etkisi, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle birlikte daha da genişledi. Roma İmparatorluğu'nun erken dönemlerinde, çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi ve imparatorlar, aynı zamanda dini lider olarak kabul edilirdi. Ancak, 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesiyle, Roma İmparatorluğu'nun dini yapısı köklü bir değişim geçirdi. Hristiyanlık, kısa sürede imparatorluğun resmi dini oldu ve Roma, Hristiyanlık için bir merkez haline geldi. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nun kültürel ve politik hayatında önemli bir rol oynamaya başladı ve Bizans İmparatorluğu döneminde de bu etki devam etti.
Roma İmparatorluğu, 3. yüzyıldan itibaren iç savaşlar, ekonomik zorluklar ve dış saldırılar nedeniyle zayıflamaya başladı. İmparator Diokletianus, bu sorunları çözmek amacıyla imparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye böldü. Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında yıkıldı. Ancak Doğu Roma İmparatorluğu varlığını sürdürdü. Doğu Roma, İmparator Justinianus döneminde kısa süreli bir toparlanma yaşadı ve Roma hukukunu yeniden düzenleyerek Justinianus kanunlarını oluşturdu. Kanunlar kapsamında toprak alımı satımı ve köle azadı kolaylaştırıldı. Babanın çocuklar üzerindeki hakları kısıtlandı. Boşanan kadına miras ve çocuklarının vasisi olma hakkı verildi. Kadınlara ticaret yapabilme ve mal mülk edinme hakkı verildi. Aile hukukunda ölüm cezası yerine suçlunun manastırda bir süre tutularak ıslah edilmesi uygulamasına geçildi. Justinianus kanunlarının en önemli özelliği ölüm cezaları yerine daha çok sürgün, para cezası ya da maden ocaklarında zorunlu çalışma cezaları içermesiydi. Roma, hukuku, yönetim sistemi, mimarisi ve dili, Batı medeniyetinin temel taşları arasında yer alır. Latin alfabesi, modern Batı dillerinin çoğunun temelidir ve Roma'nın mühendislik başarıları, şehir planlama ve inşaat teknikleri büyük hayranlık uyandırmaktadır. Roma'nın yönetim, hukuk ve askeri stratejileri, birçok modern devletin yönetim yapısını etkilemiştir. Roma İmparatorluğu'nun dini dönüşümü ve Hristiyanlığın yayılması, Batı dünyasının dini yapısını şekillendirmiştir. Videomuzda dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren ve en kalıcı etkiler bırakan yönetimlerini anlatmaya çalıştık. Geldiğimiz bu noktada soru şu: peki bunlardan başka imparatorluklarda var mıydı? Elbette tarihte diğerleri kadar olmasa da, uzun süre hüküm sürmüş ve etkili olmuş başka imparatorluklar da var. Anlattıklarımızın dışında, özellikle dikkate değer olan birkaç imparatorluğu daha ekleyebiliriz. Milattan sonra 750-1258 aralığında yaklaşık 500 yıl hüküm sürmüş Abbasiler. Abbasiler, Emevilerden sonra İslam dünyasının liderliğini üstlendi ve başkentlerini Bağdat'a taşıdılar. Bu dönemde İslam dünyası, bilim, teknoloji, tıp, felsefe ve sanat alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Bağdat, dünyanın en büyük kültürel ve entelektüel merkezlerinden biri haline geldi. Altın Çağ olarak adlandırılan bu dönemde, Abbasiler İslam kültürünü ve bilgisini, farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak geliştirdi. Abbasiler, 1258 yılında Moğol istilası ile Bağdat'ın yıkılmasıyla son buldu. Bu, İslam dünyasında büyük bir şok yarattı ve bölgenin siyasi yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Diğer bir önemli imparatorlukta, tarihteki ilk küresel imparatorluk olan 1415-1999 aralığında yaklaşık 600 yıl hüküm süren Portekiz İmparatorluğu'dur. Portekiz İmparatorluğu, denizaşırı keşiflerin başlamasıyla 15. yüzyılda kuruldu ve dünyanın dört bir yanında koloniler ve ticaret yolları kurarak büyük bir sömürge imparatorluğu haline geldi. Portekiz, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da önemli topraklar elde etti. Portekiz İmparatorluğu, 20. yüzyılın ortalarından itibaren sömürgelerini kaybetmeye başladı ve en son toprakları olan Macao, 1999'da Çin'e devredildi. Önemli imparatorluklardan biri de, Cengiz Han tarafından kurulan, 1206-1368 aralığında yaklaşık 160 yıl hüküm süren Moğol İmparatorluğu'dur. Moğol İmparatorluğu, Cengiz Han tarafından kuruldu ve tarihin en büyük kara imparatorluğu oldu. Moğollar, askeri dehaları ve savaş taktikleriyle bilinirler. İmparatorluk, Asya ve Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsadı. Moğol İmparatorluğu, İpek yolunun güvenliğini sağlayarak ticaretin canlanmasına katkıda bulundu. Moğol İmparatorluğu sonrasında, Altın Orda, İlhanlılar, Çağatay Hanlığı ve Yuan Hanedanı olarak, dört ana hanlık arasında bölünerek zayıfladı ve sonunda Ming Hanedanı'nın Çin'de iktidara gelmesiyle sona erdi. İspanyol İmparatorluğu ise, 15. yüzyılın sonlarında keşiflerin başlamasıyla Amerika'da, Asya'da ve Afrika'da geniş topraklara sahip olmuş bir imparatorluk olarak 1492-1975 aralığında yaklaşık 500 yıl hüküm sürmüştür. İspanyol denizciler, Yeni Dünya'da büyük keşifler yaptılar ve geniş sömürge toprakları kurdular. İspanyol İmparatorluğu, Amerika'dan büyük miktarda altın ve gümüş getirdi, bu da Avrupa ekonomisini büyük ölçüde etkiledi. Kültürel olarak, İspanyol dili ve Katolik Hristiyanlık, imparatorluğun genişlediği topraklarda derin izler bıraktı. İspanyol İmparatorluğu, 19. yüzyılda Amerika'daki kolonilerinin çoğunu kaybetti ve 1975 yılında Batı Sahra'nın devredilmesiyle son sömürgesini kaybetti. Videomuzda ele aldığımız bu imparatorluklar, dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren ve kalıcı etkiler bırakan yönetimleridir. Her biri, dönemlerinin en büyük güçleri olmuş, kültürleri ve miraslarıyla bugünkü dünyaya ışık tutmaya devam etmektedir.
Tarihin bu büyük imparatorluklarının hikayelerini paylaştığımız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.